Yeni bir videodan daha herkese merhaba, ben Sefa Kandemir. Yeni Nissan Townstar. Gün geçtikçe sadece ticari değil, günlük kullanım için de çokça tercih edilen ticari otomobillere bir yenisi daha eklendi. Etkileyici tasarımı, elektrikli motor seçeneği ve hayatınızı kolaylaştıracak teknolojileriyle yeni Nissan Townstar'a dair bilmeniz gereken her şeyi en anlaşılır şekilde öğrenmeye başlayalım. Yeni Townstar'ı yakından tanımadan önce bizi abone olmadan takip eden sevgili izleyicilerimize kanalımıza abone olmalarını, videoyu beğenmelerini ve sevdikleriyle paylaşmalarını hatırlatmak istiyorum. Şimdiden çok teşekkürler. Nissan Townstar ilk kez 2009 yılında NV200 ismiyle Nissan çatısı altında hafif ticari van sınıfında mücadele etmeye başladı. 2019 yılına kadar tasarımındaki ufak değişikliklerle yoluna devam eden NV200, tarihler 2022'yi gösterirken tamamen yeni bir platform, isim ve tasarımla karşımızda. Renault-Nissan CMF-CD platformu üzerinde yeni Kangoo ve yeni Stan'la birlikte üretilen yeni Townstar'a önden baktığımızda bir hafif ticariye göre detayın fazla olduğu bir tasarımı görüyoruz. Köşeli hatlara sahip ön tarafta kaş görevi gören LED gündüz farlarına sahip aydınlatma grubu yeni Townstar'ın karakterini belirliyor. Ortada ise bir elması andıran altıgen şekliyle plastik renginde panjur bulunuyor. Bununla birlikte bu panjur üzerinde Nissan'ın Aria'dan önce ilk defa kullandığı yeni logosuna da yer verilmiş. Panjurun altından farların altına doğru uzanan krom parça bana yeni Nissan Qashqai'yi hatırlattı. Tasarımıyla oldukça spor görünen öne doğru şişkin tamponun iki köşesinde sis farlarını görüyoruz. Alt tarafta açık renkli trim parçasının kullanılması yeni Townstar'a crossover kimliği kazandırmış. Yeni Townstar'ın ön yüzüne bir artı puan vermezsek ayıp etmiş oluruz. Yeni Nissan Townstar'ı platform kardeşlerinden ayırmanın bir hayli zor olduğu profil tasarımını gelin hep birlikte inceleyelim. Yeni Nissan Townstar'ın profilini hem yeni Kangoo hem de yeni Stan'la karşılaştırdığımızda arada hiçbir fark göremiyoruz. Ön farlardan arka stoplara uzanan düz omuz çizgisi ve yumuşak hatlara sahip profil düzeni ona karakteristik bir duruş katmıyor. Bunun aksine piyano siyahı cam çerçeveleri Townstar'ın premium görünmesine yol açmış. Premium görünümü destekleyen jantlarda ise biri plastik kapak, diğeri elmas kesim alaşım olan 16 inç boyutunda modeller bulunuyor. Renklerde ise tamamı koyu tonlarda olup Carmine Red ismiyle tek kırmızı olacak şekilde 6 farklı renk seçiminize sunuluyor. Yeni Nissan Townstar'ın onu kardeşlerinden ayıran detaylarla dolu arka tasarımında bizi neler bekliyor? Yeni Townstar'ın arka tarafını yeni Stan ve yeni Kangoo ile kıyasladığımızda genel tasarım karakterinin nedenle benzediğini net biçimde fark ediyoruz. Tıpkı profilde olduğu gibi sade bir tasarıma sahip olan arka tarafta onu kardeşlerinden ayıran detayların başında stoplar geliyor. Şekil itibariyle benziyor gibi gözükse de yeni Townstar'ın kendine has stop tasarımı gayet güzel gözüküyor. Bagajın merkezinde yeni Nissan logosu ve onun altında piyano siyahı rengiyle plaka kaşını görüyoruz. Model isim yazısı ise sol alt köşede yer alıyor. Altından, sağından, köşesinden herhangi bir egzoz çıkışının gözükmediği tampon üzerinde ön taraftakiyle aynı renkte bir difüzör kullanılmış. Yeni Nissan Townstar boyutlar konusunda kardeşleriyle aşağı yukarı aynı değerlere sahip. Yeni Townstar 4486 mm uzunluğunda, 1860 mm ile yeni Kangoo'dan 59 mm daha dar ve 1838 mm yüksekliğinde boyutlar sunuyor. Dingil uzunluğunda ise 2716 mm ile kardeşleriyle tamamen aynı değerlere sahip. Peki yeni Townstar'ın en çok vakit geçireceğimiz iç mekanında bizi nasıl detaylar bekliyor? Öğrenmeye hazır mısınız? Yeni Townstar'ın iç mekanına girer girmez şaşkınlığımızı gizleyemiyoruz. Nissan markalarının tamamında çok beğendiğim, bana gerçek anlamda spor otomobil hissiyatı veren bu direksiyon simidi, Townstar'ı kardeşinden ayıran tek parça olarak kayda geçiyor. Direksiyon simidinin hemen arkasında ise Renault modellerinden aşina olduğumuz kırmızı beyaz rengin hakim olduğu analog devir ve hız göstergesi bulunuyor. Hafif orta sertlikte kaplama malzemesinin kullanıldığı ön konsol üzerinde ticari otomobillerin olmazsa olmazı saklama alanları benden tam puan almayı başarıyor.
Konsolun ortasına geldiğimizde standart olarak 8 inç büyüklüğünde olup en üst seviyede 10 inç büyüklüğünde satın alınabilen dokunmatik multimedya ekranı bulunuyor. Dokunmatik hassasiyetinin yeterli olduğu bu ekran üzerinden tüm hayallerinizi yapabileceğiniz gibi Apple CarPlay ve Android Auto bağlantı özelliklerinde de erişebiliyorsunuz. Ekranın altına doğru gelirken çift bölgeli klima kontrol ünitesini görmek bizi mutlu etti. Az sayıda tuş kullanımıyla görüntü kirliliği yapmayan klima kontrol ünitesinin hemen altında küçük bir saklama alanını görüyoruz. Onun önünde ticari klasiği olan ön konsola entegre vites kolu bulunuyor. Yine Renault modellerinden yakından hatırladığımız bir vites kolunu başarılı buluyorum. Bir hayli aşağıda konumlandırılmış orta konsolun konumu bana biraz uzak geldi. Opsiyonel şekilde satın alınabilen kablosuz şarj pedi ve 12 volt soket girişinin burada bulunduğu orta konsolda 2 adet bardaklık da yer alıyor. Elektronik el freninin ticarilerde de kullanıldığı 2022 yılında manuel el freni varlığı yeni Townstar'ın premium görünüşüne ket vuruyor. Buna ek olarak kol dayamayı görmek ise bizi mutlu etti. Yeni Townstar'ın koltukları ise bir ticariden beklenenden daha fazlasını vaat ediyor. Yanal desteklerinin gözle görülür biçimde iyi olduğu ön koltuklarda Isofix bağlantı noktası sunulması onun aile kullanımına da ne kadar uygun olduğunu bize kanıtlıyor. Yeni Townstar'ın arka koltuklarına geçtiğimizde ise 3 adet oturma grubunu görüyoruz. 90 derece katlanma özelliğine sahip bu arka koltuklar üzerinde Isofix bağlantı noktaları bulunuyor. Bununla birlikte orta konsol üzerinde arka yolcular için havalandırma çıkışları, 2 adet USB bağlantı noktası ve 12 volt soket girişinin bulunması beni bir hayli mutlu edip yıldızlı bir artı puan vermemi sağladı. Yeni Townstar'ın bagajına geçtiğimizde ise bizi arka koltuklar normal konumundayken 775 litrelik bir hacim karşılıyor. Arka koltukları yatırdığınızda bu hacim değeri 2800 litreye çıkıyor. Yeni Nissan Townstar'ı sadece ticari olarak değil, günlük kullanımda bir otomobil konforunu yaşatacak güvenlik ve sürücü yardımcı özelliklerini yakından tanıyalım. Yeni Nissan Townstar'da maksimum konforu sağlarken ağır yüklerinizde sizi zora sokmayan, önlerde MacPherson bağımsız, arkalarda yarı bağımlı torsiyon süspansiyon sistemi kullanılıyor. Euro NCAP testlerinden 4 yıldız alan yeni Townstar'da şerit dışına sinyal vermeden çıktığınız anlarda sizi sesli ve görsel olarak uyaran şeritte tutma yardımcısı, sadece sesli ve görsel olarak uyarmakla kalmayıp sizi otonom şekilde şeride sokan otonom direksiyon yardımcısı, kör noktanızda bir araç varken şerit değiştirmek istediğinizde olası bir kazayı önlemek için fren yapan aktif kör nokta fren yardımcısı, trafik işaretleri okuma sistemi, öndeki araca tehlikeli şekilde yaklaşırsanız sizin yerinize fren yapan önden çarpışma fren yardımcısı, özellikle geri manevralarda büyük yardımcınız olacak geri park asistanı ve daha birçok pasif güvenlik özelliğine yeni Nissan Townstar'da sahip olabilirsiniz. Peki yeni Nissan Townstar'ın biri benzinli biri tamamen elektrikli olan motor seçenekleri ve özellikleri neler? Yeni Townstar'da dizel yakıt kullanımını azaltmak amacıyla Avrupa pazarında yalnızca benzinli ve elektrikli motorlar kullanılacak. Ülkelere göre dizel motorunda olabileceği yeni Townstar'ın benzinli motor tarafında 1.3 DIGT, 130 beygir güç, 240 Nm tork üreten model bulunuyor. 6 ileri manuel viteste gelen bu motorun ortalama yakıt tüketimi 6.6 litre olarak kaydı geçiyor. Elektrikli tarafında ise 44 kWh'lik bataryaya sahip olup 122 beygir güç, 245 Nm tork üreten motor bulunuyor. 11 ya da 22 kW AC şarj tipini destekleyen bu motoru istenirse 75 kW DC hızlı şarj ile 42 dakikada %80 pil seviyesine getirebiliyorsunuz. Bataryalar tam doluyken elde edebileceğiniz maksimum menzil uzunluğu ise 285 km olarak kayda geçiyor. Yeni Nissan Townstar şu an Avrupa'da 25.950 Euro'dan başlayan fiyatıyla alıcılarını bekliyor. Yeni Nissan Townstar'ın baştan sona bilmeniz gereken tüm özellikleri bu şekildeydi. Ben yeni Townstar'ı gerçekten beğendim. Fakat Citan, Townstar, Kangoo üçlüsünden birini seçmek zorunda kalsaydım tercihim Citan'dan yana olurdu. Peki siz yeni Nissan Townstar hakkında ne düşünüyorsunuz? Aklınıza takılan her şeyi ve yeni Townstar hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca
Sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.